ya. Hiç de yani atamın o kadar güzel fotoğrafı varken niye bunu tercih ettiniz ki yani? Balmumu heykelinin resmini koymuşlar galiba. Yani Atatürk kadar karizma bir liderin yani bu fotoğrafını mı buldunuz? Al bir eleştir daha kitabı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Amazon'dan yaptığım kitap alışverişini konuşacağım. Ee, Çok fazla, yani yüzden fazla zaten okumamı bekleyen kitap var. Ama ona rağmen e, eksik olduğum noktalarda ya da ucuz bulduğum kaliteli kitapları almaya çalışıyorum yine de internetten. Ve BKM kitaptan falan zaten genelde alışverişlerimi yapıyorum ben bu zamana kadar ama aşağı yukarı bir iki senedir de Amazon'u keşfettim ben. Gerçekten hem kaliteli kitaplar gönderiyorlar hem de bu gönderim konusunda nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Hızlı hareket ediyorlar ve hızlı geliyor kargolar. Yani bir gün içerisinde gelen kargolar oluyor. Ya en geç benim kitaplarım 2 güne geliyor. Yani başka kargolarla, başka sitelerle falan çalıştığımda, onlardan alışveriş yaptığımda bir haftayı bulan alışverişler oluyor ama Amazon gerçekten bu konuda bence bir numara yani. Ve sırf can sıkıntısından yapacak hiçbir şey yokken internette öyle dolaşırken Amazon'a girdim ve 25 liraya filtreledim kitapları. Acaba dedim 25 liraya kadar ne gibi kitaplar var? Yüzlerce kitap çıktı karşıma. Ve 1-2 saat baya bir gömüldüm ben bu siteye. 20-25 liraya işte sonra biraz arttırdım tabii 50 liraya falan da baktım. Birkaç saat harcadım orada ve gerçekten e, listemde olmayan ama hikayesini okuduğumda beğendiğim 7 tane kitap aldım. Şu şekilde. Ve bu kitapları ben hani pek bilmiyordum. Sadece işte arka kapak yazılarını okuyarak bu yazar ne yazmış falan diye biraz araştırarak öğrendim. Şu 7 kitap 170 liraya geldi. Yani şu an incecik bir kitabın bile kitap evlerinde işte AVM'lerdeki kitapçılarda falan 200 liraya 250 liraya satıldığını düşünürsek şu 7 kitabı 170 lira vermek yani bir tane döner dışarıda döner almaya çalışsanız 150 liradan başlıyor. Gerçekten sudan ucuz yani. Sudan ucuz ve bir gün içerisinde elime ulaştı. Amazon'a çok teşekkür ediyorum gerçekten. Şu şekilde tek tek ben göstereyim. E, Eşkıya Sulha isimli bir kitap. Pergole yayınlarından çıkıyor. İsmail Ayın. Galiba Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde geçen bir eşkıyalık filmleri ya da eski eşkıyalık hikayesi ya da Osmanlı döneminde de geçiyor olabilir. Ee, Eşkıya Sulha arka kapak yazısını okuduğumda beğendim. Bir kitap zaten hem ince bir kitap hem de büyük puntolarla geniş geniş yazmışlar. Beğeneceğimi düşünüyorum yani. İsmail Ay. Onun dışında e, şöyle göstereyim. Mehmet Baran Aydın'ın Dağ Nazlı Deniz Kara isminde bir kitabını gördüm. Annem arıyor sürekli. İnşallah bir şey yoktur. Meşgule atıyoruz ama. Burada da bir babanın böyle gözü yaşlı bir şekilde başka bir köyde kızını evlendirdiği yazıyor arka tarafta. Kaz Dağları'nda. Herhalde e, Kürt bölgesinden, doğu taraflarından bir Kürt gelip Yörüklerle kızını evlendiriyor galiba. Yani arka kapak yazısından ben bunu anladım. Biraz da böyle yazmış. Duygusal yazmış. Hoşuma gitti. Yani bu kaç paraydı ki? 20 lira falandı zaten. Bunu da aynı şekilde beğeneceğimi düşünüyorum. Onun dışında şöyle ters mi görünüyor acaba böyle? Zerefşan'ın kıyısında Ahmet Kalyoncuoğlu. İşin içerisinde KGB'nin MIT'in olduğu ve gizemlerin de olduğu bir aksiyon macera kitabı. Arka kapak yazısından anladığım kadarıyla ve hani baskıda gayet kaliteli. Ben bu tarz Türkiye'de geçen işin içerisinde gizemin de katıldığı başarılı aksiyon maceraları çok beğeniyorum. Bunu da yani yorumlarda falan da güzeldi. Bunu da beğeneceğim büyük ihtimalle. Onun dışında
Şu şekilde bir ikili kitap buldum. Birincisi Anka Kutsal Vazife. İkincisi de güzel bir Mustafa Kemal. Gerçi güzel değil ya. Hiç de yani atamın o kadar güzel fotoğrafı varken niye bunu tercih ettiniz ki yani? Balmumu heykelinin resmini koymuşlar galiba. Yani Atatürk kadar karizma bir liderin yani bu fotoğrafını mı buldunuz? Al bir eleştir daha. Kitabı okumadan eleştirmeye başladık. Harbiden yani bu bayağı bir incelemiştim ama resme şimdi dikkatli bakınca ya Allah Allah. Yani atamın başka resmini bulamadınız mı? Bilge Altun. Togan Yayıncılık. Kınıyorum sizi. Bu mu yani? Neyse bununla ilgili video çektiğimde ben yine saydırırım orada. Ama burada da galiba ülkenin gidişatından memnun olmayan birilerinin harekete geçerek ülkeyi ele geçirip e, ülkeyi kendilerince düzelttiğini anlatan bir iki kitap galiba. Arka kapak yazılarından anladığım kadarıyla. Birileri inisiyatif alıp artık bilmiyorum konuyu okumadım artık darbe mi yapıyorlar seçimle mi geliyorlar bilmiyorum ama sonraki kitapta da hatta işte diğer başka ülkeler Birleşmiş Milletler'de konuşmaya giden insanlara bizim temsilcilerimize falan böyle tepki gösteriyorlar. Herhalde bir şeyler olmuş yani savaş falan oluyor. Bu tarz kitaplar var benim kitaplığımda. Çoğunu da beğeniyorum yani ben böyle alternatif gerçekçilik gibi yazılan, ülkenin siyasetini de ilgilendiren, geleceğini de ilgilendiren yazılan kitapları beğeniyorum. Bunu da bu okuyacağım ama şu resmi üzerine o videoyu çektiğimde iyi konuşacağım yani. Şuna bak, dünyanın en yakışıklı liderimiz var. Koydukları resme bak. Neyse. Onun dışında da yine iki kitaplık bir seri var. Ben bunu çok daha önce görmüştüm, okumuştum ama listeme almamışım. Sonra o kitapların içinde fark ettim. Yani şu düşünemiyoruz. Şu 20 lira yani. Hem de milyonlar satmış. Gerçi bu milyonlar satmasının şeyi video çekerken de bununla ilgili video çekerken de söylerim de yani Amerika'daki bir tarikatın şeyi yani bunlar yazarlar o tarikata üyeler. Onların ağıyla birlikte herhalde milyonlarca kitap dağıtmışlar. Geride kalanlar Tim LaHaye ve Jerry Jenkins'in kitapları. Ya, isimleri o kadar tanıdık geliyor ki bilmiyorum. Yayınları falan mı var bilmiyorum. İkinci kitapta geride kalanların ikinci kitabı da Tehlike Kuvvetleri. Bir virüs gibi bir şey var ve insanların birçoğu artık ölmüş mü, kaybolmuş mu? Sonra o geride kalan az insanın mücadele ettiği, işte yaşamaya çalıştıkları üzerine bir kurgu. Ama hem arka kapak yazılarından hem de yorumlardan okuduğum kadarıyla işin içinde biraz misyonerlik havaları da varmış. Yani o tarikatın ismini unuttum. Video çekerken büyük ihtimal araştırıp iyice söylerim. O tarikatın misyonerliğini yapmışlar baya baya kitapta. Neyse onu video çektiğimde şey yaparım. Ama dediğim gibi yine videonun başında da söyledim. Ara ara bakın yani Amazon'da hem sadece ucuz kitaplarda değil pahalı kitaplarda da ucuz kitaplar bulabiliyorsunuz diğer sitelere göre. Zaten kitap evlerine göre komple ucuz zaten. Bu şekilde araştırıp zamanınız olduğunda araştırıp da hem kaliteli hem ucuz kitaplarda bulabilirsiniz ve Amazon gerçekten bu kargo konusunda kendini aşmış. Bir günde 2 günde size gönderiyor. Bunları da okuduktan sonraki ne zaman okurum bilmiyorum. Şu an 100'den fazla okumaya bekleyen kitap var. Çok güzel seriler var. Malazan serisi var mesela. Aklıma ilk geldi. Otostopçunun Galaksi Rehberi var. Yani bayağı bir yerdeniz var. Okumaya bekleyen kitaplar var. Bunları da araya sokup ara ara okurum. Videolarını da çekerim inşallah. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Okuyorum, izliyorum ile kalın. Beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen beğenip abone olmayı unutmayın.